Herkese merhaba. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Kanalımda farklı içeriklerde videolar paylaşıyorum. Ev turları da bunlardan bir tanesi ama bugünkü ev turu biraz farklı. 35 metrekarelik bir IKEA evini gezeceğiz birlikte. Benim yaylada küçük bir evim var. Küçük, evet, bu şekilde 35 metrekare. Ben burayı bir süredir hani gelip gittiğimde geziyordum ama video çekmeyi de düşünüyordum. Hem sonradan kendim de izleyebileyim diye fikir edinmek amaçlı olarak. Yani bu ev de 35 metrekare. Benim yayladaki evim de 35 metrekare. Ama buradaki girdiğiniz zaman içine gerçekten hani çok çok genişmiş ya da çok çok farklı fikirler ediniyorsunuz. Görüntü çok farklı çünkü. Benim ev turum var bu arada. Kendi evimde. Onu e, açıklamaya koyarım linkini. Hani benim ev turumun ne kadar evimin boş olduğunu görebilirsiniz. Ne kadar şık duruyor burada her şey dizaynla birlikte. Şu pencere önünden biraz önce baktığımız yer o pencerenin önüydü. Önüne konulan çiçekler bile yapay ama çok ayrıntı ve güzel gerçekten. IKEA'da çok sevdiğim bu açın içine bakın olayı var ya. O yüzden ben bütün dolapları açmaya çalışacağım. Burada bir televizyonun altına bu şekilde bir küçük dolap ve içlerine mumları koymuşlar. Çok yani gerçekten basit ama hoş görünen ürünler, IKEA'nın ürünleri. Televizyonu da hemen üzerine, televizyon çok yani olmuş burada bence. Tam da karşısında koltuk var. Üzerine bu şekildeki basit raf asmışlar. Fakat üzerine konulan yaşanmışlıklar, kutular. Bu aile biraz sporcu bir aile galiba. Öyle fotoğrafları ve eşyaları göreceğiz birazdan. Bu şekilde döndüğümüzde tabii ki bu bizim kültürümüz için biraz farklı. Yani yatak hemen ortada girdiğiniz zaman. E, Hemen evin girişinde yatak varmış gibi. Burası evin girişi ve şu şekilde basit, güzel bir ayakkabılık kullanılmış. Altına konulan şu paspas biraz ileri gitmiş. Dikkatimi çekti ama hoş görünüyor gerçekten. Üzerine de bu şekilde bir ayakkabılığın üzerine hani portmanto dediğimiz ya da ayakkabılık dolabını diyeyim bu şekilde raflarla çözmüşler. Hemen yan taraf küçük bir şekilde ayrılmış. Burası tabii birdenbire yatak odası haline geliyor. Yatak odasının şifonyeri var burada. Üzerinde parfüm şişeleriyle güzel olmuş mumlar ve yapay çiçekler. Hoş bir görüntü. Çekmeceleri açmak istedim. Zaten açın diyor ya. Yalnız burayı açınca böyle bir insanın özel hayatına girmişim gibi hissettim. Kendini hemen kapatmak istedim. Ya zira diğer çekmede de aynı şekilde. Kendi adıma ben şifon yerimde yani bu şekilde çamaşırlarımı bulundurmuyorum. Ben de genelde şeyler oluyor. Sizde neler oluyor? Açıklamaya yazabilirsiniz bu arada. Yalnız çekmecelerin kapanışı çok hoştu. Dikkatinizi çekti mi? Hani ittiğim anda böyle çok rahat gidiyordu ve işte bu da ben. Burada merhaba deme şansım oldu. Sonradan seslendiriyorum videoyu çünkü orada müzik vardı. Telif olup olmayacağını bilemedim. O nedenle orada konuşmak yerine videoyu çekip üzerine seslendirmek istedim. Orada düşündüğüm her şeyi de burada dile getirmeye çalışıyorum. Bu yapay çiçekler gerçekten hoş görünüyorlar. Yani kendi evimde yapay çiçeğim var mı? Yok. Yani bir tane var, pardon. Bunlar da çok güzel. Hani küçük duvara dar mekanları genişletmek için askı olarak kullanılmış. Bu giriş herhalde bir balkon girişi gibi düşünülmüş diye düşündüm. Yani perdeyle kapatılmış çünkü. Ve küçük ev olduğu için burası çok ayna kullanılmış. Yani aynalar çok olduğu için de belki girdiğinizde evi gezerken böyle bir genişlik hissi veriyor insana. Hani dar mekanlarda aynayı öneriyorlar ya, zaten o nedenle kullanılabilir diye. Yaylaya da ben bu şekilde kendi evime hani bir ayna götürmüştüm ama daha yani duvarda duruyor. Ama henüz oraya takmadım onu. Burada her şey monte edilmiş durumda. Tabii şu yatağın üzerindeki dolaplara ulaşıp açamadım oraya ama evet, açın içine bakınla birlikte gardıropları açalım. Burası evin beyinin kullandığı dolap. Bakar mısınız dolap ne kadar yüksek? Dolap yüksek olduğu için de depolama alanı çok yani geniş ve rahat. Bunun yanında bu
hareketli çekmece tarzı, işte buraya kemerleri bırakmışlar. Ve şu pantolon askılığı gerçekten güzel bir fikir. Pantolonları üst üste koyuyorum çünkü kendi adıma ben rafta. Şu alttaki kutu var ya, o kutulardan oğlumun dolabını aldım ben. Çok aktif kullanamadık. Yani burada çok aktif kullanılıyor görünüyor ama biz çok aktif kullanamadık aslında bu kutuları. Duruyorlar öyle, içine giriyorlar çıkıyorlar bir şeyler. Burası da bayanın dolabı. Evet, giysileri yukarısı. Onun da yüksek. Aşağı doğru inince burada onun da farklı çekmeceleri var. Yalnız dolaplar şey olarak çok hoş. Hani çekmeceler gerçekten ben böyle ittiğinizde kendisi giden çekmeceleri çok seviyorum. Bu bir şey herhalde, yapılabilen bir şey çekmecelere. Buraya da tişörtleri, hani bu şu çekmece içi düzenleyici de çok hoş. Ama yani ben bu tür şeyleri çok rahat kullanamıyorum. Yani bu şekilde boş olacak, ben üst üste koyacağım. Şu alttaki çekmece de hoşuma gitti. Çantaları koymuşlar buraya. Farklı. Yani diğerlerinden farklı olarak, o kendi gitmiyor tabii. İtmem gerekti. Dolaplardan sonra devam edelim. Yan tarafta şurayı. İlk mesela dolandığımda burası çok dikkatimi çekmemişti ama videoyu çekerken gerçekten bakın şu küçücük alanı çok güzel değerlendirmişler ve burayı kitaplık haline getirmişler. Tamamen 35 metrekare bir yaşam alanına çevrilmiş aslında. Hani evden çok bir yaşam alanı gibi duruyor. Yani aile kendisi yaşıyor burada. Hani yatağı ortada, sonuçta oturup yatabiliyorlar. Kimse geldi gördü derdi yok herhalde. Banyo bölümü burada duş şeklinde yapılmış. Duşakabin, bu duşakabinleri beğeniyorum. Hani cam şeklinde olanları bende yok. Benim evimde eski tarz bir duşakabin var ama hani bunları kullanıyorsanız fikrinizi yazabilirsiniz. Bu arada dikdörtgen beyaz ne diyeyim, seramik fayanslar çok hoş duruyor gerçekten banyo ortamlarında. Banyoyu güzel ve ferah gösteriyor bence. Bu çekmecenin derinliği çok hoşuma gitti. Hani şu saç kurutma makinesinin tüm öğelerini, işte vigosunu koyabilmek gerçekten iyi. Benim kendi evimde aslında böyle bir şeye ihtiyacım var. O yüzden özellikle çok hoşuma gitti. Benim evimin tadilat görmesi gerekiyor aslında. Kendi evimin, yani yayladaki değil de. Ama mesela bu böyle de alınabilir aslında. Yani bunu şu anda videoyu izlerken düşündüm aslında. Diyeceğim. Yine aslında oldu. Üstte neler varmış bakalım. Yine ben. Üstte bu şekilde. Ama burada cam kullanılmış. Yani bir yüksek. Hani elimi uzatmak istedim özellikle. Bayağı yükseklik var. Ama bunlar cam olmasaydı aslında daha ne bileyim, kendi adıma ahşap olmasını tercih ederim. Hani hızlı alırken insan elini falan çarparsa. Bu klozet üzerindeki şey de çok güzel ve şık duruyor. Süs eşyaları koymuşlar ama hani şeyler, tuvalet kağıtları falan da konulabilir bence. Şu şey de oradaki klozet temizleyici fırça bende var, evde kullanıyorum, memnunum. Hani şey olmadı, bayağı süredir kullanıyorum. Hani kıllarında bir aşınma, dökülme yaşamadım. Çamaşır makinesinin üstündeki dolap, hemen onu da açacağım. İşlevsel bir dolap olduğunu düşünüyorum. Şöyle küçücük bir yapısı var ama bunun tutmak biraz zor. Buraya da bu şekilde depolama alanı. Üstüne de tabii çamaşır sepetini koymuşlar. O bile ayrıntı yani. Çok güzel. Çamaşır sepetini bile insan nereye koyacağını gerçekten şaşırabiliyor evde. Burada çamaşır sepetinin bile yeri var. Bu güzel. Havlu dolabı, ütüyü de buraya bırakmış. Ama ütü masası nerede onu bilemiyorum tabii. Onu gördüm mü şu an hatırlamıyorum. Evet, çamaşır kurutmak için bir şekilde bir çamaşırlık koymuş buraya. İyi fikir aslında yani. Ben de kullanıyorum çamaşırlık. Yani iyi fikir derken başka bir şey geldi aklıma da. Oğlumun Belçika'da yaşadığı evde şey yok, çamaşır makinesi.
Diyordum ben ona küçük bir çamaşır makinesi alsam sana, bu elle yıkananlardan. Aslında böyle bir askı alabilir yani. Ikea var orada sonuçta. Ben ona söyleyeyim. Evet, ayna burada da var. Yani bu dolaplar çok küçük ama üzerlerindeki ayna sayesinde hani koridor da çok dar. Birinin yanımdan geçebilmesi için benim ona izin vermem gereken genişlik. Fakat aynalar sayesinde bir hayli burası geniş görünüyor gerçekten. Evet, yatak odası, salon ikisi bir aradaydı. Hani bizim genelde şey olur ya, mesela benim yayladaki evimde öyle. Yani bakar mısınız, arada sadece bir duvar var. Yatak odasıyla banyoyu ayırıyor. Mutfağa geçiliyor. Söylemek istediğim şey, hani bizim evlerde genelde, hani benimkinde de öyle, mutfakla salon birleşik olur, yatak odası izole olur. Hani ne bileyim, daha ne denir, göz önünde olmaz, ayrı olur, özel olur, mahremiyet, hani Türk kültüründe. Bu arada mutfak dolaplarına geçtim. Mutfak dolaplarını açıyorum. Bu şey çok güzel, raflar. Yalnız bu dolap şey, ben önce orada gezerken düşündüğüm şey, mesela buraya da şey koymuş, elektrik süpürgesini. Yani elektrik süpürgesinin bile yeri olması önemli gerçekten. Hani benim elektrik süpürgeme de yer lazım. Küçücük bir alanda, onu söyleyeceğim. Mutfak çok küçük fakat depolama alanlarını şimdi dolapları açtığım zaman göreceksiniz. İnanılmaz fazla miktarda depolama alanı var ve dolaplar çok şey. Bir de burada kulpları göstermek istiyorum. Bu kulplar çok hoş, kullanışlı. Bazen kulpların altları açık oluyor. Bazı firmalarda görüyorum. Hatta bir arkadaşım ev yapmıştır. Elini kesti o kulplar. Kulp alırken, hani kulp alacaksanız, o özellik gerçekten önemli. Altı da kapalı olsun. Bu da ünlü IKEA tuzlukları, biberlikleri, geniş ve dar olan ağızlı şey bölümleri var diyeyim, dökebilmeniz için. Şu yükseltici de hoş olmuş orada. Şimdi burada birinci set diyeyim. Üçlü set çekmeceleri açacağım size. Evet, kendisi gidiyor bunlar da. Çok kendisi giden şeyleri sevdiğimi söylemiştim biraz önce. Güç harcatmıyor çünkü size. Bakın buradaki üstten de göre içi kapalı, içi dolu kulplar. Yani bir kulp yaptıracak olursam buna çok dikkat ederim. Arkadaşımda gördüğüm için. Benim evimdeki kulplara sonra gelip baktım ben. Bizim usta da şey yapmışmış. Dolu kulplardan yapmış. O yüzden benim elim kesilmiyormuş. Evet, bu da çok güzel. Hani fırının altında, fırını yukarıya koymuşlar ve altına bir çekmece. Ve o çekmeceye oklavalar falan gayet güzel olmuş yani. Ankastre ve yandaki dolabı açtığımızda da bakar mısınız? Şu işte bu şekilde geniş dolaplarda bu aradaki raflı şeyleri kullanabiliyorsunuz, yükselticileri. Ama mesela benim dolaplarım dar, o raflıları kullanamıyorum o yüzden. Yani alçak, öyle söyleyeyim. Yükselterek kullanılabilir. Tabakları almayı kolaylaştırıyor. Ama ben de biraz yükseltebilirim diye düşündüm şu anda. Hani tahtaları biraz yükseğe alırsam, bu raflardan kullanarak tabakları, çünkü üst üste koyduğunuzda almak zor oluyor. Ağır oluyor. Bu arada bu fikir de çok hoşuma gitti. Yalnız bunun olabilmesi için bunu satılıyor. Sonra şeye de baktım. Satış bölümünde de inceledim. Şeyin düz olması lazım. Mesela benimkinde hafif bir yükselti var. Burada dikkat ederseniz mermer kenarı düz. Düz olursa hani bu şekilde bir kesme tahtası gerçekten pratik olabilir. Ve ikinci set çekmeceleri geziyoruz şu anda. Evime gelmeden çekmece sayımı saydım. Ya dedim, benim kocaman mutfakta sadece 3 boy çekmecem var. Yani 3 set çekmecem var. Bu küçücük mutfakta şimdi birazdan gelecek ve şuna bakar mısınız? Araya sıkıştırmışlar. Çekince çok hoşuma gitti. Yani bunu görüyorum. Hani başka ev tur gezenlerde ya da ev mutfak turu gezenlerde bunu görüyorum. Güzel bir fikir ama şurada küçücük bir mutfağa oturtulması, yerleştirilmesi de güzel fikir. Şu fincanların asıldığı bu bölüm de çok şık durmuyor mu? Ama açık, yani bu sürekli kullanmanız gereken şeyler olmalı. Sonra toz olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani açıktaki şeyleri çok tercih etmek istemiyorum. Lavabo, çiftli lavabo. Hoş.
kullanışlı görünüyor. Burada da altta çöp bölümlerini yapmışlar sanırım. Çünkü geniş. Yani hemen altı açıp çöpünüzü atabilirsiniz derken bir altta yine depolama ve çöpler buraya da konulabilir. Buradan da kullanılabilir. Bu iki çekmeceyi geniş yapmışlar çünkü. Lavabonun altında ama aslında bayağı genişler. Lavabonun altında hani gider falan iyi kapatmışlar. Evet, çekmeceleri gösteriyorum. 3 set çekmece var ya. Şu küçücük mutfakta 3 set çekmece var. Evet. Ya bir çekmece bir evde gerçekten çok olmalı. Mutfakta daha doğrusu çok olmalı. Artık onlar bile koyacak bir şey bulamamışlar. O çekmece boştu, gördünüz mü? Evet, burada da yine böyle plastikleri bile koyacak yer lazım oluyor. Yani böyle bir geniş çekmece bende de olmalı. Diyorum ya, tadilat gerekiyor. Bu fikirler çok değerli. Kendim de sonra girip tadilat yapacağım da bu fikirleri incelemek istiyorum. Burada askılı. Bu şimdi IKEA'daki şeyler böyle. Ben küçük aldım e, bulaşık sepeti ama bundan daha önce kullandım ben. Bunun yerde olanından kullandım. Şu alttaki çektiğim su akan yer metaldi. Ve bir süre sonra bozuldu. O yüzden şu an aldığımı plastik aldım. Şimdi yeni ürettiklerini ince uzun üretmişler ve buradan buzdolabı çıkacağını inanın hiç düşünmüyordum. Açınca şaşırdım. Çok iyi izole bir şekilde, yani kamufle edilmiş diyeyim buzdolabı. Buzdolabı açınca görmek hoşuma gitti burada. Altta da dondurucu, hani ters olandan, ama ben kendi adıma alt dondurucuyu altta tercih etmiyorum. Şöyle son bir uzaktan mutfağa bakarak videomuzu bitirelim. Şöyle dar bir, nasıl değil mi? Gezerken hiç bu kadar dar olduğu belli olmuyordu. Yana geçelim ve buradan içeriye bakalım. Başlarken de salondan içeriye bakarak başlamıştık. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.